Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bu videomda görmüş olduğunuz gibi lif çalışacağız sizinle. Gerçekten efsane bir model. Yaparken bile çok heyecanlandığım bir model. Renklerin uyumu şahane oldu. Bu renkleri tercih edebilirsiniz. Yine yıldız bir lif çalışacağız. Zemin hazırlayacağız ve zeminin üzerine çalışmalar yapacağız. 3 adet rengim var elimde. Tığımı 2,10 milimetre 0 numara olarak. Bu tığlarda arkadaşlar numaraya dikkat etmeyin. Yani numaraya dikkat etmeyin derken önemli olan yer milimetresi. Milimetreye çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Hani 0 numara tığ aldığınızda milimetresi farklı gelebilir. Hani örgü tığları ve aynı zamanda hani oyalarda ya da başka nasıl söyleyeyim ince iplerde kullanılan tığlar farklı olabiliyor numara bakımından. O yüzden her zaman milimetresine dikkat etmenizi rica ediyorum. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Zil butonunu da aktif ettiğinizde tüm eklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelecek. Birçok model çalışacağız arkadaşlar bu kanalda. Farklı farklı projelerle olacağız inşallah devam eden süreçte. Şimdi lifin anlatımına geçelim. İpimi tığıma öncelikle sabitliyorum. Bakın şöyle. Sonra bir zincir, 2, 3 ve 4 adet zincirimi çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine girerek bir halka oluşturuyorum. Bir zincir, bakın sabitledim. İpimi uzattım. Tığımın başına doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine girerek fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için üçlü ya da dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Yine aynı halkanın içerisine batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3 ya da 4 tercih edebilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 1, 2 zincir çektim. Bu halkanın içerisine toplamda 6 adet bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Lifimizin ilk aşamasını gösteriyorum şu an. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Bir, iki zincir. Şu an 5 tane oldu. Sonuncu 6. fıstığı yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi karşı tarafa sabitleyeceğim. Yani şuradaki fıstığın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğini kullandım. Bir zincir. Tepeye batmış olduğumuz tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Şöyle fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bunun tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Şuraya değil, alttaki ilk batmış olduğumuz yere tekrardan bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı aynı anda topluyorum. 2 zincir çektim. Bir tane fıstık yaptık, kapattık. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Yani toplamda bir tane yatık fıstık elde ettik. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Diğer fıstığın tepesine batıyorum.
Fıstığımı kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Hemen geldim. Aşağıdaki ilk batmış olduğum yere batıyorum ve ikinci dilimimi de tamamlamış oldum. Şöyle. Her bir fıstığın üzerini bu şekilde bir tane yatık fıstık olacak şekilde tamamlayalım. İlk sıramızda bakın şöyle tamamladık. Her bir fıstığın tepesine bir yatık fıstık olacak şekilde devam ettik. Şimdi lifteki arttırma tekniğini göstereceğim. Bir dilimin başında şu an bir fıstık yapacağız. Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığımızı yapıp kapatıyoruz. Şöyle bakın. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Tığımın başına doladım. Alt tarafa batıyorum. Bir fıstık. Tepeye bir, dibine bir. Tığımın başına doladım. Karşıya bir tane fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığı tek seferde topladım. Bir tane fıstık yaptık. Bir tepeye, bir dibine ve bir karşıya. Bir zincir çektim. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tığımın başına doladım. Bakın tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık yaparak arttırma işlemimi de tamamlamış oluyorum. Şöyle. Alt taraftaki bir tane yatık fıstığı burada iki tane yatık fıstığa çıkarmış olduk. İki zincir çektim. Karşı tarafın bakın şuraya dilimin başına battım. Öncelikle bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Şöyle. Ve şimdi karşıya batıyorum. Bakın dilimin son tarafına battım. Bir tane de fıstık buradan yaparak üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Arttırma işlemini yapıyorum. Dibine bir fıstık. Ve iki zincir çektim. Şimdi yine bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Fakat bir sonraki sırada ne yapacağınızı da hemen size kısaca göstereyim. Şimdi bu sırayı tamamladığımızı varsayıyorum. Şuradaki iki dilimde nasıl 3 dilime çıkartılacak bunu da göstereceğim. Zaten sonrasında mantığı oturtmuş olacaksınız. Ne demiştik? Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığı yapıyoruz ve kapatıyoruz. Sonrasında tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Aynı mantık arkadaşlar. Tığıma doladım, karşıya bir fıstık. Tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü tek seferde topladım. Bir zincir. Tekrardan tepeye bir fıstık. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tepeye bir, dibine bir. İkili fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim ve karşı dilime geçeceğim. Bakın bu şekilde.
Bir tane yatık fıstık, 2 tane yatık fıstık ve 3 tane yatık fıstık. Arttırmalarımız her zaman bu şekilde arkadaşlar. Üçlü fıstıkları toplayarak devam ediyoruz. En sonunda da tepeye ve dibine bir fıstık yaparak arttırmamızı tamamlıyoruz. Şimdi yıldız tekniğinde arttırmayı anlattım. Her bir dilimde kaç fıstık olmasını istiyorsanız arttırmalarınızı bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Artırmalarımızı her bir dilimde 8 fıstık olana kadar devam ettik. Şimdi eksiltmeleri göstereceğim. Yine arttırma yaptığımız yani aşağı sırada yani şuralarda çalıştığımız gibi üçlü fıstıklar toplayarak devam edeceğiz. Fakat sıranın başında ve sonunda sadece farklı olan işlem yapacağız. Şimdi ipimi buraya sabitliyorum bakın. Dilimin başına bir tane zincir çektim, ipimi uzattım. Şimdi bizler arttırma yaparken ne yapıyorduk? Bu fıstığı kapatıyorduk ilk başta. Sonrasında üçlü fıstıklar toplayarak devam ediyorduk. Ama şimdi eksiltme yapacağımız için buradaki fıstığı kapatmıyoruz. Bakın şuradaki yatık fıstığın bir sağından ve bir solundan birer tane fıstık yapıp bu şekilde ikili topluyoruz. Kapattım. Bakın şurada bir tane üçgen elde etmiş olduk. Şimdi bir tane zincir çektim. Yine üçlü fıstık yaparak sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Bir fıstık tepeye, dibine ve karşıya. Şöyle üçünü tek seferde topladım. Sıra sonuna kadar fıstıklarımızı yapmaya devam edelim. Eksiltme mantığında her zaman için her sırada bir tane fıstığın eksilmesi gerekiyor. Şimdi burada 8 tane fıstığımız vardı. Şimdi başladığımız sırada ise 7 tane fıstık kalması gerekiyor. Devam edelim sıranın sonuna kadar. Şimdi sıranın sonuna kadar bakın ben devam ettim. Şimdi en sonda yapacağımız işlemi göstereceğim. Yine tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir tane fıstık yapıyoruz. Alt sıralarda arttırma yaparken ne yapıyorduk? En son üçlü fıstığı yaptıktan sonra şuradan ikili fıstık toplaması yapıyorduk. Ama burada eksiltme yapacağımız için bu işlemi yapmıyoruz. 2, 4, 6 ve 7 tane fıstığım kaldı. Şimdi yine bir tane fıstığı yapıyoruz. Kapatmadan karşıya batıyorum. Bir tane de fıstık buraya yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topluyorum. Kapattım. Şimdi buradaki eksiltmeyi 4 fıstık kalana kadar aynı şekilde ilk sırada şurada gösterdiğim gibi devam edelim. Burayı tamamlayacağım. Şimdi buradaki yeşil yaprakları nasıl yapıyoruz? Onu hemen anlatayım. Yine yıldız tekniğiyle üçlü fıstıklar toplayarak yapacağız. Yeşil ipimi aldım, sabitledim. Buradaki başlayacağımız yeri göstereceğim. Bakın şimdi ilk başta bir tane yatık fıstığımız vardı. Buradaki yatık fıstığın üzerine bir tane yıldız var bakın. Yatık fıstığın tepesinden bakın şuradan hemen batıyorum. Şöyle de göstereyim. Tığımı şöyle alttan geçirdim ve yıldızın ortasından çıkardım. Bir tane yatık fıstığın üstündeki yıldızdan bu işlemi yapıyoruz. Şimdi yeşil ipimi aldım. Buraya sabitlemem gerekiyor. Şöyle sabitledim. Bir zincir çektim. Öncelikle bir tane fıstık yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, ikili fıstığımı tek seferde topladım. Şöyle. Çevirdim. Arka yüzdeyim şu an. Arttırma yapacağımız için ilk fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim.
tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı topladım. Şöyle bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, ikili fıstığımı tek seferde kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi döndüm. Bir tane yatık fıstığımız vardı. 2 yatık fıstık oldu. Devam ediyoruz. Bir tane fıstığımı yapıp hemen kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı topladım. Şimdi ikinci üçlü fıstığımı toplayacağım. İkinci üçlü fıstığımı da topladım. Bir zincir çektim. Bakın şöyle. Şimdi bir tane tepeye ve bir tane dibine yaparak ikili fıstığımı topluyorum. Yani yapmış olduğumuz arttırma işlemini tamamlamış olduk. Şimdi eksiltme yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi döndük. 3 tane yatık fıstığım var. Biraz önceki göstermiş olduğum gibi başına bir fıstık ve karşıya da bir fıstık yapıyoruz. İkili fıstığı tek seferde topluyoruz. Kapattım. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçlü fıstığımı topladım. Şimdi bir tane daha üçlü fıstık toplayıp diğer tarafa dönüyoruz. Kapattım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın 2 tane yatık fıstığım kaldı. Şimdi yine bir tane fıstık yapıp karşıya da yapıp ikisini tek seferde kapatıyorum. Şöyle. Bir zincir, tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir. Üçlü fıstığımı da kapatıyorum. Bir zincir çektim ve döndüm. Bir sağ ve bir sola fıstık yaparak sıramı tamamlamış oluyorum. Bir zincir çektim. Şimdi ben bu yaprağı hangi sıraya sabitleyeceğim? En son sırada 8'li bir fıstığımız vardı ve 7'li fıstık olan bir sıramız var arkadaşlar. Bir sonraki sırada. Şimdi burada 1, 2, 3. Şimdi buradaki 7'li olan fıstıktan sayalım. 1, 2, 3. Şimdi 3 fıstık burada kalacak. Şu ortada bir tane yıldız var bakın. 1, 2, 3 fıstık da burada kalacak. Dördüncü fıstığın hemen şöyle bakın. Şuradan gireceğiz. Eğer ortadan girerseniz yaprak biraz yamuk durabilir. Onun olmaması için hemen kenardan giriş yapacağız. Yani şöyle. Girdim. Kapattım. Tepesine battım. Ve sabitledim. 2 zincir çekiyorum. İpimi kestim. Bunu da arka tarafa alarak devam edeceğiz. Şimdi yapraklarımızı da yaptıktan sonra şuralara bakın şöyle, daha iplerini temizlemedim ama çiçekler yapacağız. Şu şekilde. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ayrıyetten ortasına da şöyle bir çalışma yaptım. Bunun tekniği de arkadaşlar, şimdi buradakini gösterirken anlatacağım zaten. Şöyle bakın.
Mavi ipimizi alalım. Şunu kenara çekeyim. Öncelikle ipimi tığıma sabitledim. İlk zincirimi biraz gevşek çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim. Kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Yapmış olduğum yuvanın içerisine battım. Bir tane fıstık yapıyoruz. Buradaki fıstığımı ben dörtlü yaptım. Fıstığı kapattım. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi ikinci fıstığımı yapıyorum. İkinci fıstığımı da kapatıyorum. 2 zincir. Bir fıstık daha. Buraya toplamda 6 adet fıstık olana kadar devam edelim. 6 adet fıstık olana kadar bakın şöyle devam ettim. Şimdi bir tane sıra sonuna zincirimi çektim ve çevirdim. Buradaki fıstığın tepesine batıyorum. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tığımın başına doladım ve yandaki fıstığın tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrardan batarak bir fıstık daha yapıyorum. Sadece başında ve sonunda fıstıkların başlarına birer tane yapıyoruz. Aralardakine hep her fıstığın tepesine 2 adet fıstık yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Aralarına birer zincir çekerek. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ettik. Şimdi yine çevirdim bakın. Üzerindeki küçük pimpirikleri yapacağız. Öncelikle ilk araya batıyorum. Geçiş yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere battım, sık iğne. Karşı araya batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir geldim. Aynı yere sık iğne yaptım ve battım. Karşı araya batıyorum. 1, 2, 3. Kapattım. Yine karşı araya. Bu şekilde üzerindeki pimpirikleri de yapmış olalım. Ve sonrasında life dikerken öncelikle buradan ve şuralardan sabitleyerek dikmenizi rica ediyorum. Hani buranın böyle bu şekilde kalkmasından ben pek hoşlanmıyorum. Açıkçası o şekilde dikiyorum. Size de onu tavsiye ederim. Şimdi bu lifte kenar çalışmasını nasıl yapacağız? Hemen onu da göstereceğim. Kenar çalışmasında hemen anlatacağım sizlere. Parçalarınızı tamamladıktan sonra en son kenar çalışmasını yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane fıstığın arasına battım. Sabitledim. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kenar çalışması olduğu için fıstıklarımı dörtlü ya da beşli saracağım. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre bu şekilde devam edebilirsiniz. 3 tane zincir yaptım. Dibine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine battım. Sık iğne yaptım. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Tığımın başına doladım. Karşı tarafa batıyorum ve bir tane fıstık da buraya yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Dibine battım. 1, 2, 3 zincir. Dibine battım. 1, 2, 3 zincir. Dibine battım.
Bir tane örümcek yapıyoruz. İpimi biraz uzattım. Şöyle aldım. Bakın şu araya girdim ve örümceğimi yaptım. Tekrar tığımın başına doladım. Köşedeyim şu an. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3 dibine battım. 1, 2, 3 dibine battım. Tığımın başına dolamadan sık iğne yapıyorum. Dibine battım. İpimi uzattım. Şimdi buradaki örümceği kısa yapacağız. Tığımın başına doladım. Aynı yere batıyorum. Köşe kısımlara her zaman bir araya ikili fıstık toplaması yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde lifinizin kenarı hiç güzel durmaz. O yüzden kenarlara ve köşelere her zaman için bakın şu şekilde ikili fıstık yapmanız gerekiyor. Şimdi bu fıstıkları şöyle aşağıya kadar birleştirme yerine kadar devam edelim. Aşağıya kadar devam ettim. Bakın şimdi burada bir tane şuradaki bölüm var ve bir de şuradaki aralık var. Örümceğimi yaptım. Şuraya batıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum öncelikle. Ortaya yapıyorum. Tığımın başına doladım ve karşıya batıyorum. Üçlü fıstığımı tek seferde topluyorum. Ve kapattım. 1, 2, 3 zincir dibine battım. 1, 2, 3 zincir dibine battım. 1, 2, 3 zincir dibine battım. Ve bir tane örümceğimi yapıyorum. Karşı tarafa batarak fıstığımı yapıyorum. Şöyle göstereyim hemen. Köşelerde ikili fıstık toplayıp şuradaki birleşim yerinde de bu şekilde bir çalışma yapacağız. Şimdi lifin tüm detaylarını anlattım arkadaşlar. Bitmiş halinin görselini de videonun sonuna ekliyor olacağım. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Aynı zamanda videolarımdan haberdar olabilmek için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Bir de videomu beğendiyseniz beğenmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.